Çok aceleciyiz. Yani bir telaş içindeyiz, böyle bir şey yapacağız. Şey de yok, sonuç da yok. Düşündüm şimdi, ya bu adamın gezmeye gelmiş. Peki Tayland güvenli mi? Evli misin Hakan abi? Evet İbrahim, evli değilim. Herkese selamlar. Tayland'dan Phuket adasından yine özel bir bölümle karşınızdayız efendim. Özel prodüksiyonla. Bildiğiniz gibi Tayland'da yaşayan oldukça çok fazla Türk var. Bunlardan bir tanesi de Hakan abi. Hakan abi birçoğunuz tanıyordur. Geçen seferki Tayland seyahatimden tutun da bu seferki seyahatte de aynı şekilde birlikte geziyoruz. Kendisi yaklaşık 2 senedir civarında burada yaşıyor. Yani bir restoran işletiyor. Çok soruyorsunuz Hakan abi nedir, kimdir, nasıl geldi buraya, neler yapıyor, orada yaşanır mı? Bugün sizlerle birlikte bu soruların tüm cevabını Hakan abiden alacağız. Videoya geçmeden önce az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Yorum yapıp beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü ne kadar çok yorum beğeni gelirse o kadar çok motive olup o kadar çok içerik üretiriz. O zaman ne diyoruz? Ait Yollara prodüksiyon farkıyla Tayland'da yaşayan Türkler yeni bölüm başlıyor efendim. 3, 2, 1. Vay. Hakan Vay, baba. Vay. Abi yapıyorsun ne ya? yapıyorsun ya? İyi abi, sen nasılsın? Sağ ol. Ne var ne yok? İyi valla, Tayland yaramış sana biraz ha. Parayı buldum, bizi unuttun. Biz unutmayız, dostlarımızı unutmayız. Hakan abimle buluştuk arkadaşlar. Çok soruyorsunuz. Bir türlü sorularınız var. Bugün hepsinin cevabını Hakan abiden alacağız. Yukarı mı geçelim? İfademi alacaksın herhalde. Aynen. Hadi o zaman yukarı geçelim. Hadi çıkalım. Evet Hakan baba, sendeyiz. Vay. Ne yapıyorsun, ne var ne yok? Tövbe yarabbim tövbe. İyiyiz vallahi İbrahim, ne yapalım, hani senin lafına girelim dedik. Keyfin yerinde. İyi abi, çok şükür yerinde. Geziyorsun, tozuyorsun. Geziyoruz. Aslında şöyle İbrahim, hani çok geziyoruz, tozuyoruz. Hani hikayelerden falan herkes öyle söylüyor. Çok Evet. geziyorsun diyor aslında ama şimdi Tayland'da öyle, o kadar içerikler var ki, yani sokağa çıkıyorsun, bir şey görüyorsun, paylaşıyorum. Yani beni herkes goygoyda zannediyor. Evet. Hani herkes şeyde falan zannediyor. Ama öyle değil diyorsun. Değil. Hani çalışıyor zaten yoğun ama tabii boş zamanlarımda yine izinli günlerde falan yine böyle çekimler falan yapıyorum. Böyle paylaşıyorum yani. Hakan Bey'in kanalı var arkadaşlar. Tayland'la ilgili çok değerli, çok önemli bilgiler veriyor. Takip etmiyorsanız mutlaka takip edin. Şöyle ekranın sol altına da bırakalım Hakan Melek diye. Açıklamalar ve yorumlar sabitledik. Evet, o zaman müsaadenizle sorulara geçelim. Hakan abicim, herkesin çok merak ettiği sorular var. Hem seninle ilgili hem Tayland'la ilgili. Bugün işte bilgimizin yettiği kadar birlikte bu soruları cevaplayalım diye düşündüm. Kaç senedir buradasın Hakan baba? İbrahim, toplamda 2 yıl falan oldu. Evet. Bir pandemi süreci girdi. Bir pandemiden önce gelmiştim. Belli bir süre çalıştım. Tabii pandemi çıkınca kapattık haliyle. Ondan sonra Türkiye'ye döndüm. Açılınca tekrar geldim. Toplamda 2 yılı falan. 2 senedir buradasın. Evet. Nasıl Tayland'da yaşamak? İbrahim, Tayland'da yaşamak güzel. Evet. Yani kültürü biraz böyle benimserseniz, biraz onların penceresinden bakarsanız Tayland'da yaşamak güzel. Hani Tayland'da yaşayacaksanız da ilk önce birinci kural, sabrı öğreneceksiniz. Değil mi? Yani Çok önemli bir şey ya Tayland için. çok önemli İbrahim, şöyle yani yanlış anlamasın kimse, biz Türk halkı olarak Biz çok aceleci bir toplumuz abi. çok aceleciyiz. Yani abi bir telaş içindeyiz, böyle bir şey yapacağız. Şey de yok, sonuç da yok. Bununla ilgili bir şey söyleyeyim İbrahim. İstiklal'deyim, Taksim Meydanı'nda. O zamanlar trafiğe açık. Biliyorsun hani İstiklal Meydanı'ndan Taksim Meydanı'na, İstiklal'e girerken Evet. arabalar geçiyordu orada. Tabii ışıklar falan yanıyor. Ya bir gözlerim benim hep böyle kafamda böyle, yani yer edindi o acelecilik konusunda. Bir abi kırmızı ışık yanarken arabaların arasından böyle ezilecek kornalar falan filan geçerken karşıya geçti. Hani bir acelesi var diye Doğru. düşündüm. Abi karşıya geçti. Ondan sonra ellerini cebine soktu böyle. İstiklal'de böyle yürüyor, sağına soluna bakıyor. Düşündüm şimdi, ya bu adamın gezmeye gelmiş. Acelesi. Bu acelesi ne? Hani bir acelesi olsa anlarım. Hani arabanın altında kalacak adam yani. Hadi ya. Yani biz Türk halkı olarak öyle. Hani burada sen de fark etmişsindir. Korna sesi yok. Abi şurada otur mesela. Şu anda hatta böyle çok acil durum olmadan kornaya basmazlar. Doğru. Yani Tayland'da yaşamak isteyenler ilk başta bu büyük sınavı geçmesi lazım. Sabır Yani işini sabır. yenmesi lazım. Çünkü şöyle bir yemek yiyorsun, sipariş veriyorsun. Minimum 45 dakika. Markete gidiyorsun, kasada bekliyorsun saatlerce. Bekliyorsun. Bir de hani bu sabır konusunda bir şey daha ekleyeyim yine şeyle ilgili. Şimdi Taylandlılar biraz relax. Hani iklimin vermiş olduğu, kültürün vermiş olduğu bir şey var burada. Bir yaşam tarzı var. Evet. Yani onları o şekilde kabul etmek lazım. Ya algıları tamam, bazen mesela şey olur ya da daha yavaş davranırlar. Hani bizdeki gibi böyle hemen tık 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 şey beklemesinler. Ya biraz sabrı öğrensinler Doğru. diyorum. Şöyle bir şey, dediğiniz gibi mesela çok haklısın. Burada insanları biz alıştıramayız bizim ortamımıza abi. Bizde neden işte 12 ay her iklimi yaşıyoruz. Soğuk var, kış var. Mesela kışın donarsın sokakta, koşarak eve gidersin ısınmak için.
Kış yok burada baba. 12 ay yaz. Ben bunu Meksika'da da gördüm. Kolombiya'da da gördüm. İnsanlar yine aynı. Sıcak olduğu için abi biraz tembelleşebiliyorlar havanın sıcaklığından dolayı. Evet, havanın Çok vermiş bağlıyorum ben olduğu havaya. doğru. Coğrafyasından etkiliyor. Peki Tayland güvenli mi? İbrahim, Tayland çok güvenli. Yani şu ana kadar ben herhangi böyle bir hırsızlık olayı ya da herhangi böyle bir şey olayı duymadım. Yani herhangi büyük bir olay duymadım. Hatta geçenlerde bir misafirimiz geldi buraya. Evet. Çok telaşlı, işte telefonumu ben unuttum takside, ne yapacağım işte her şeyim falan diye. Ondan sonra taksici aradı hemen. Ha, telefonunuzu unutmuşsunuz dedi. Taksici telefonu buraya getirdi. Vay. Bir arkadaş daha geldi. İlk defa Türkiye'den buraya geliyor. İlk defa yurt dışı deneyimi var arkadaşın. Beni aradı. Başkasının telefonundan beni aradı. Daha önceden gelmek için ben bir iki kez konuştuk, yardımcı olmaya çalıştım. Abi ben öldüm, bittim. İşte ne yapacağım, ne Hayırdır edeceğim dedim. kardeşim? Yani ne oldu dedim, yani havaalanında başkası telefonu. Abi telefonumu çaldı, kaybettim falan filan. Ya dedim hani şey yapma. Hani kesin nerede dolaştığına bir bak. Yani burada kaybolmaz kolay kolay. Aradan zaman geçti. Ondan sonra sabaha doğru aradı. Güvenlikçiler falan gelmiş. Telefonunu bir şekilde buldular, verdiler. Vay. Yani burada öyle herhangi böyle bir sıkıntı verecek böyle bir şeyler yok İbrahim. Peki şimdi burada çok fazla Türk geliyor. Özellikle Ukrayna kapandıktan sonra büyük bir çoğunluğu gece hayatı için geliyor. Birbirimizi kandırmaya gerek yok. Çünkü Adı çıkmış Tayland'ın. tabii müthiş bir gece hayatı var. Çok çılgın bir gece hayatı var. Limitsiz, doruksuz. Her şey free yani. Rahat her şeye erişebiliyorlar burada. Buraya gelen insanların birçoğu da ticaret için gelmek istiyor. Ne gibi işler yapmalılar burada? Mantıklı olarak. İbrahim, burada güzel bir potansiyel var aslında Asya'da. Çünkü Asya'nın aslında burası Tayland pilot noktası. Çin olsun, biliyorsun çoğu şeyler yakın Evet. buraya. O yüzden de büyük ticaretler var burada. Onun haricinde her türlü iş yapılabilir burada. Genelde Yatırım restorancılık yapılabilir. mı yapıyor gelen Türkler burada? Dönercilik falan mı yapıyorlar? Çoğunlukla evet öyle. Ama birçoğu başarılı olamıyor. başarılı olamıyor. Neden? Çünkü çok araştırmadan giriyorlar. İstikrar yok, kalite yok. İstikrar yok. Bir de hani az bütçeyle giriyorlar. Ya bu her yerde öyle. Şimdi Türkiye'de de açsan, şimdi mekan açsan, örnek vereyim, harcayacağın bütçe örnek vereyim 1 milyon TL. Senin background'unda da en azından 1 milyon TL daha olması lazım Doğru. ki yani iş oturana kadar bir zaman alır yani bu. Doğru. Her yerde öyle. Şimdi bazıları borçla, krediyle giriyor. Ondan sonra bir yerde tıkanıyorlar. Bir de işi bilmeden giriyorlar. Ya şimdi restoran sektörüne de mesela çoğu girenler abi restorancılıktan anlamıyor. Ha işte bu restoran işte çok iyi para var diyorlar. Doğru. Hemen giriyorlar hiç araştırmadan etmeden. Ya bunun bir şeyi var. Restorancılık hani dışarıdan göründüğü gibi kolay değil. Ha gelsin otursunlar Kesinlikle. yemeğini verelim. Hani parasını alalım falan gibisinden değil. Çok ince detaylar var. Sen de uzun yıllardır restoran sektöründesin. Ben de bir 8-10 sene falan çalıştım yani. İş öyle dışarıdan göründüğü gibi sipariş al masaya kebabı götür. Öyle değil abi. Tabii kolay işler değil. Yani Tabii. hem stresli Personeli. hem tabii Zaten personel büyük bir dert burada. personel aslında her yer Türkiye'de de öyle. Hani Doğru. bir işletmede özellikle restoran işletmesinde en büyük hani sor işverenlere en büyük sıkıntısı bir personelle yaşanan sıkıntılar. Doğru. Hani personel bulamama, personelin sorunları, işte personel arasındaki diyaloglar falan filan hani bu her şeyi etkiliyor. Değil mi? Gerisi zaten teferruat. Peki burada şirket kurma olayları falan nasıl oluyor? Nasıl bir süreç? Ne kadar gidiyor? İbrahim, şimdi şirketin büyüklüğüne göre değişiyor. Burada şimdi Tayland kuralları geçerli tabii haliyle. Bir şirket açmadan önce ilk başta tabii bir muhasebeciniz olması lazım. Evet. Muhasebe sizin evraklarınızı, çalışma izinlerinizi falan hepsini ayarlıyor. Ne kadar geliyor şirket kurmaya abi? Şirket kurmaya yaklaşık hani normalde bir şirket açma ortalama TL bazında söyleyeyim. 40 bin, 30 bin, 40 bin 40 bin TL. TL Yani yaklaşık civarında. 1500-2000 dolar civarında bir rakam gidiyor. yani yaklaşık. Şirket kurduktan sonra o oturum olma süreci ne kadar oluyor? Yani bir yıllık mı oturum veriyor ilk etapta? İlk etapta 1 yıllık veriliyor. Ondan sonra 2 yıllık da çıkartılıyor. Tabii şirketin şeyi var İbrahim, bir belli bütçesi var. Senin yaptığın yatırım ne kadar? Örnek vereyim, ona göre bir şirkette bir şey açıyorsun, bir hesap açıyorsun. Sermaye hesabı. Sermaye hesabı. Sermaye hesabı çok önemli. Hani dışarıdan getireceğin çalışan o sermaye hesabına göre bakıyorlar. Burada bir de öyle bir şey var değil mi? Türk getirmen için minimum bu kadar personel taylı çalıştırman mı gerekiyordu? Hem öyle gerekiyor, artı bir de şirketin o dediğim gibi bütçesi önemli. Sermayesi de önemli. Tabii sermayesi, şimdi sermayeye göre sana bir kota veriliyorlar. Örnek vereyim, yabancı 4 tane çalıştırabilirsin. Bu şirketin büyüklüğüne göre değişiyor, daha fazlalaşıyor. Vay be. Çünkü Cem abi Zula'nın sahibi geçen sefer geldiğimizde anlatmıştı bana.
8 Thai'liye bir tane Türk mü demişti yanlış Evet, hatırlamıyorsam. yaklaşık 7-8 TL'ye Aynen. Bir tane Türk düşüyor. getirebiliyoruz demişti. Evet. Bu da tabii Tayland devleti kendi halkını düşünüyor abi. Halkının şeyini koruyor burada, istihdamını. Tabii Ondan koruyor. dolayı. Koruyor. Bir de İbrahim bana mesela çok yazıyorlar. Ya abi işte gelelim biz Türkiye'de, yani Türkiye'den gelelim Tayland'da çalışalım. Şimdi Türkiye'den bir kişinin buraya gelmesi, çalışması çok maliyetli. Hani bu kişinin zaten uçak biletini karşılayacaksa, kendisi karşılasa o ayrı. Çalışma izni ayrı bir dert tutuyor. Konaklaması var. O yüzden de pek çok fazla Büyük bir masraf oluyor. çok fazla tercih edilmiyor. Hani ancak kalifiye bir eleman olması lazım. Doğru. Bu genelde restoran sektöründe aşçılar oluyor. Aşçı ustabaşı olur. Aynen. Mutfağı İşte çevresi işletmeciler, işte müdür pozisyonda olan kişiler. Hani bir garson örnekleri Türkiye'den getirmek için pek fazla kimse tercih etmiyor. Değil mi? Maliyetinden dolayı. Yani aşırı maliyetli oluyor. Peki Tayland'da asgari ücret ne kadar? Asgari ücret yaklaşık 9.000 baht civarı. 300 dolar civarı mı? 280 dolar falan. Yaklaşık sen dolar hesabını daha iyi biliyorsun. 270 ile 280 dolar civarı. Vay be. Tabii ama Fena değil ama. bu minimum İbrahim. Şöyle hani biz yaklaşık bunun 2 katı falan veriyoruz burada. Evet. Hani asgari, çünkü bu sadece minimum belirlenmiş bir olay. Yaklaşık bunun asgari ücretinin yaklaşık ortalama 2 katı falan veriyoruz. Çok iyi abi. Zaten dediğin gibi birçok yerde öyle asgari ücret çalışan çok fazla insan yok. Genelde hep 1,5-2 katı veya 3 katı alan yerler de varmış yani. Bazı yerler de var, bazı mekanlar da var asgari ücretli çalışan. Mesela geçen de öyle bir şeyle konuştuk. Bir Taylı çocukla konuştuk. Hani o da normal bir shopta çalışıyor. Tezgahtar anlamında. Kaç bin alıyorsun dedi. 10 bin alıyorum dedi. 10 bin baht aylık. Yani böyle değişik de gösterebiliyor. Vay be. Bu sokaktaki seyyarlar falan var. Akşam yemek şey açıyorlar. Onlar herhangi bir devlete falan ödüyorlar mı abi? Tabii İbrahim. Kira bedeli var vesaire. Onlar aynen devlet ya da polis tarafından belli böyle bir para veriyorlar. Vay be. İşgaliye parası gibi veriyorlar. Şimdi çok fazla seyyar var burada. Sokak lezzetleri var. Evet. Yani çünkü Tayland, Asya biliyorsun sokak lezzetleri ön planda. Doğru. Yani hem ekonomik, çünkü Tayland'da olsun herkes böyle mutfakta böyle bir Türkiye'deki gibi gidip mutfakta yemek yapmıyorlar. Doğru. Yani ne yapalım, uğraşmayalım diyorlar. Sokakta zaten ucuz. Hani maliyetine 30 bahta 40 bahta yemek bile karnını doyuruyorlar yani. Zaten dediğin gibi burada insanlar hep tek göz oda evlerin içinde yaşıyor abi. Birçoğunda mutfak falan olmadığı için hep dışarıda tüketiyorlar. Ve yemek fiyatları çok ucuz Hakan abi. Türkiye'ye göre özellikle. 1 dolar 2 dolara karnını doyurabiliyorsun güzel yemeklerle. Pad Thai. Thai'lilerin Evet. en çok sevdiği yemek. Aynen. Sen seviyor musun Thai mutfağını? Seviyorum ya. Güzel değil mi? Güzel. Ya genelde bir de Türkiye'den gelenler şey yapıyor, ön yargılı oluyorlar. Ya işte ben Tayland yemeklerini yiyemiyorum, işte şey yapamıyorum, kokusu. Ya bu aslında bir yere gittiğin zaman o ülkenin kültürüne bürünmen lazım. Yani o ülkenin halkın arasına karışman lazım. Yemeklerinden yemen lazım. Yani çok ön yargılı olmamak lazım. Hani şimdi işte Tayland kokudan ben yemem. Hani bir en azından biraz araştırsalar öyle bir damak tadı bulurlar ki Doğru. onlar bile şaşırırlar. Şeklerimiz geldi Hakan Bey. Kokonat, Ne abi? kokonat shake İbrahim seversin. Oo. Çok iyi ha. Reis. Ha burada kokonat biliyorsun Gani. Her yerde böyle yerlere düşüyor. Tabi bu kokonat oyuluyor. İçindeki kokonat çıkartılıyor Evet. suyla beraber. Blender'a koyuluyor. İşte şeker arzuna göre şeker de ekleniyor. Çok güzelmiş Hakan abi. Sen ne içiyorsun baba? O ben ice cappuccino içiyorum. Daha hala kendime gelemedim. İnsanlar en çok şeyleri soruyor bir de. Bu konaklama işi. Adam geldim diyor ufak bir daire kiralayacağım. 1+1 veya 1+0 stüdyo. Nasıl oluyor kiralar Hakan abi? İbrahim kiralar yerine göre, semtine göre değişiyor. Yani şu an Patong biliyorsun buranın Phuket'in pilot İncisi. noktası. Evet. Yani merkezi nokta. Hani bu her yerde Türkiye içinde geçerli. Bir Türkiye'de örnek verip bir Fethiye'ye ya da Marmaris'e gittiğinde işte Fethiye'de Ölüdeniz'de kiralar daha farklı. Taşyaka taraflarına oralarda mesela daha uygun fiyatlar. Doğru. Bu da aynı şekilde böyle burada. Hani Phuket'in belli noktalarında biraz daha uzak Patong'a yerlerde yine uygun yerler bulunabilir. Patong'da ne kadar fiyatlar mesela? Tabii yerine göre, büyüklüğüne göre tabii değişiyor. Şu yüksek sezonda özellikle biraz daha pahalı. Yani şu an günlük 1000 baht civarında. Hadi be. Evet. O da çok böyle hani $30 para yapıyor. çok lüks olmayan bir yerler. Hadi ya. Yüksek sezon olduğu Normal için. kalite. Evet. Aylık kiralarsan indirim yapıyorlar mı? Aylıkta tabii biraz daha düşüyor. Aylıkta daha ekonomik olabiliyor.
Ama tabii gelecekleri zaman çok önemli. Ya biliyorsun senin geldiğin zaman da hatta sen bile sana Beş yer, hafta olarak yer bulamadık hatta yani kalabalık. Bu gelişimde kalabalıkta. Tabii, kalabalıkta. Bir öncekinde bomboştu. Bomboş. O zaman biliyorsun çok ucuza kaldık. 5 dolara kaldı. Aynen. Sonra beni evden kovaladılar biliyorsun otelden. Hadi git kardeşim yüksek Sezon açılınca. Aynen. Fiyatı biraz yükselttiler. Ondan sonra baktılar bu kabul etti bu fiyatı. Bir daha yükseltti. Ondan sonra aylık vermiyoruz kardeşim, günlük veriyoruz falan. Bir de biliyorsun yani. Doğru, tayiller yaparlar. Ya işte ondan sonra yer değiştir, mekan Severler değiştirdik. parayı. Severler. Peki buranın sezonları hangi ay en yoğun dönemler? En yoğun dönemler Aralık'ta başlıyor. Aralığın ilk zamanları zaten yılbaşına giriyor biliyorsun. Evet. Yılbaşında zaten top zirve. Şubat aynı şekilde ona keza. Mart. Ocak, Şubat, Mart yağmur da yağmıyor. Tabii en Tap ideal oluyor. zamanlar. Mart'tan sonra düşüyor mu? Mart'tan sonra yavaş Yağmur yavaş başlıyor. grafik biraz düşüyor. Yağmurlar Mayıs'a doğru artık böyle. Mayıs'tan sonra o zaman başlıyor. Tabii en zirve noktasına yavaş yavaş düşüyor. Nisan, Mayıs daha çok azalıyor. Ondan sonra muson yağmur dönemine giriyor. Muson yağmurunda çok sakin oluyor değil mi? Sakin oluyor ama İbrahim hani o zamanlar da ayrı bir güzel. Hani Değil mi? yağmur yağıyor. Çünkü burada yaşam bu şekilde. Herkes kabullenmiş. Bazıları ya yağmurda ne yapsın? Yağmurda çok yapamadıkları aktiviteler yaparlar burada Değil mi? Tayland'da. Çok Hava keyifli olur sıcak, ha. denize gir. Rafting'e git. Tabii yaptığın gibi motor kullanıyorsan abi hemen 7-Eleven'larda 30 baht alıyorsun, bir yağmurluk giyiyorsun. Değil mi? Tak tak hani hayat Yağmurun altında kullan. böyle devam ediyor. Ya ilk başta ben geldim hocam o dedim hani her gün yağmur yağıyor bu insanlar nasıl yapıyor diye düşünüyordum. Abi hani coğrafyaya ayak uyduruyorsun. Doğru. Kasmamak gerekiyor abi. Kasmayacaksın yani o doğanın şeyine ayak uyduracaksın. Keyif alacaksın. İzleyicilerimizin yine merak ettiği en büyük sorulardan bir tanesi. Evli misin Hakan abi? Evet İbrahim evli değilim. Bekarım diyorsun. Aynen şu an bekarız. İkinci baharımı arıyorum. İşte bana şarkı söyletecek kadını arıyorum hala. Şaka maka aynen öyle bir evlilik yaşadım ben de. Evet. Yabancı Amerikalı biriyle evlendim. Öyle bir hayat. Türkiye'de mi yaşadınız? Türkiye'de yaşadım. Aa. Yaklaşık işte İstanbul'da tanışmıştık. Sonra İzmir'e geçtik. Yaklaşık 2 yıl falan öyle sürdü. Öyle bir macera yaşadım Vay be. yani. Biz bu arada Hakan abiyle arkadaşlar bahsetmedim ama çok eskiden beri tanışıyoruz. Kaç sene oldu? Yaklaşık bir 6-7 sene oldu. 8 sene oldu ya. 8 sene. 2014'ün sonu falan da Hakan abi. Doğru aynen. Değil mi? Zaman ne kadar geçiyor görüyor musun? 2014'ün sonuydu evet. 9. seneye girmiş hatta ya. O zamanlar ben büyük bir firmada çalışıyordum. Bölge müdürlüğü yapıyordum. Hakan abi de İzmir'de yaşıyor. İzmir'de biz bir şube açacağız. İşte ekip kuruyoruz falan. Yine yönetici mağaza müdürü arayışımız vardı. Hakan abiyle tanıştık. Sonra 1-1,5 sene işlettin sen oradaki şubeyi, Karşıyaka'dakini. Evet aynen. Ondan sonra ben firmadan ayrıldım. Bir sene sonra falan da Hakan abi sen ayrıldın. Dubai'ye gittin sen. Sonra Dubai'ye Tayland'a gittin. Benim yola çıkış hikayemde de Hakan abinin çok büyük şey vardır yani izleri vardır. Hatta onun kanalına bir video çektik. Onu da izlerseniz sevinirim. Anlatmadığım birçok şey anlattım orada. Yola çıkışımda bir zorlu bir süreç vardı. Çünkü evi boşaltıyorsun, eşyalarını satıyorsun. Birincisi de itelemesi gerekiyor. Cesaret vermesi gerekiyor. O kişi Hakan babaydı. Evi boşaltmadan son bir hafta önce Hakan abi yanıma gelmişti. Bende kalmıştı. O geldi işte ertesi gün gaz verdi. Bir aksiyon planları falan oluşturduk. Hemen tak 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 sattık televizyonu, buzdolabını falan her şeyi. Aldık uçak biletini, go to the Mexico. Ben de Tayland'a gittim. Aynen ben de Tayland'a gittim. O Dubai'ye mi gittin yoksa? yok. Dubai'de değil de o Dubai'ydi Ee, bence. 2 sene önce çünkü. ha doğru o ilk şeyde tabii Tabii. ilk geldiğinde doğru Dubai'ye İlk çıkışında gitmiştik. Dubai'ye gittin Aynen. sen. Sonraki gelişimde zaten oradan beraber biz seninle şey yapmıştık. Doğru, ben Filipin Asya rotasına başladım, sen Tayland'a geldin Evet. tekrar. Sezon başladı burada. Pandemi bitti. Pandemiden sonra doğru. Ne günlerdi ha Hakan baba. Vay be. Değil mi? Ya İbrahim de o zamanlar arkadaşlar yani kafaya koymuş, bütün gemileri yakmış. Netco ilanlarını vermiş, televizyonu satıyor, onu satıyor, bunu satıyor. İbrahim'le aynı şeyiz. Hatta Eminönü'ne gittik. İbrahim'le bileklik aldık, boncuk aldık falan. Bileklik yapıyoruz bir yandan böyle şey. Hatırlıyor musun? Bir akşam televizyon izliyoruz Hakan abiyle, telefon çaldı. Birisi aradı Netco'dan. Abi dedi geldim. Nereye geldim? Televizyon almaya geldim. Herif geldi, anlaştık, televizyonu söktü götürdü. Aynen aldı çöktü yani arkadaşlar götürdü. Biz de ondan sonra zaten İnanmaya başladık ama. evet ama O şey dakikadan var. sonra. İbrahim bir şey yaparken yani bir hedefe ulaşırken bir şekilde fedakarlık vermeden olmuyor. Hani bir şeyler vereceksin ki alasın. Doğru. Sen şimdi sattın, bir hedef koydun. Ben dedim kardeşim ben gideceğim. Ben dünya turuna çıkacağım. Evet. Bir hedefi yaptın. Tabii bunun için de ne yapmak lazım? Hani bir fedakarlıkta bir Fedakarlık şeyler abi. bulunmak lazım. Hani rahatlıktan vazgeçmek lazım. Tabii canım. Maddiyat, konfor, tabii konfor, hepsini bırakıyorsun geride. Hepsini bırakıyorsun. Ama şu an ne oldu? Esaretin bedeli bir önceki videoda da Aynen. mesela anlatmıştık. O
ektiğin o hani alın terini, çapanı yaptın, o sıcakta koşturdun, ektin, suladın, Tehlikeli fedakarlık yerler. verdin, zamanını verdin. Şu an Aynen. son meyveleri Doğru. toparlıyorsun, Doğru, içiyorsun. doğru. Kesinlikle öyle. Özellikle bu dünya turu yapacak gençler falan çok yazıyorlar bana, yola çıkacağız, cesaretimiz yok falan. Arkadaşlar dışarıdan göründüğü gibi de hiçbir şey. Yani goy goy yaparak para kazanamazsın bu işten abi. Yola kendini vermen gerekiyor, seyahat etmen gerekiyor. Konfor alanını bırakman gerekiyor. Çok önemli bir şey. Ve sürekli içerik üretmen gerekiyor Hakan abi. Planlı, programlı çalışmak çok Aynen. önemli burada. Ayda 10 tane video at. Ondan sonra o YouTube bilmezse YouTube utansın yani. Değil mi? Evet. Kesinlikle öyle. Ya zaten biliyorsun ilk buraya sen geldiğinde biz seninle video çektik. Aynen. Videolardan olumlu yorum alınca hatta sen dedin ya sen de bir kanal açsana Aynen. dedin. Bana da mantıklı geldi. Yani ilk başta ticari açıdan düşünmedim İbrahim. Doğru. Ya ben Tayland'a geldim. Burada o kadar güzel şeyler var ki ya ileride açar izlerim. Şu an abi hani telefonla hafızana koysan ya da ne bileyim flash belleğe koysan ya da Instagram'ında kalsa ya da Facebook'unda kalsa bir yerde belki ileride kaybolacak ya da böyle Doğru. güvenli olmayacak. Ya Anı dedim, biriktiriyorsun ya. Anı biriktiriyorsun. anı biriktiriyorsun. Aynen. Ben dedim abi YouTube kanalı açayım. Abi koyarım onu. Ondan sonra ileride izlerim kendime düşünüyordum. Tabii olayın rengi biraz daha değişti. Doğru. Hani baktım izlenmeler hani Kanalın büyümeye başladı senin şu evet, an. izlenmeler olmaya başladı. Güzel yorumlar gelmeye başladı. Yani insanlar ya senin sayende biz böyle yaptık. Bu beni mutlu ediyor. Doğru. Senin sayende Tayland'ı sevdik diyenler oluyor. Hani farklı kültürler öğreniyoruz diyor. Buraya geldik hiç zorluk çekmedik senin videolarından diyenler oluyor. Bunlar çok güzel şeyler. Güzel şeyler evet. İnsanlara en azından bir şekilde bir faydalı olabiliyorsun. Evet. Çok iyi. Peki Tayland şu an vize istemiyor değil mi bizden? Şu an istemiyor. Kaç gün kalabiliyoruz? Şu an 30'da o 45'e çıkarlar. Aa, 4 ay önce süper. falan. 45 güne çıkardılar. Uzatmak istersen de örnek veriyorum 45 gün bitti. İşte immigration'a gidiyorsun pasaportunla. Orada uzatıyorlar bir ay daha. Süper. Yaklaşık 1700 baht civarı bir para. 1700 baht. Aynen. O da yaklaşık 50 dolar falan yapıyor. Yani. Tam 50 dolar yapıyor. Aynen. Bir ay daha uzatıyorlar. Ondan sonra bir ay daha uzatırsın. Baktın olmadı Malezya'ya girer çıkarsın. Gir çık yapman uzun, gerekiyor. Uzun kalmalarda bu şekilde yapanlar oluyor. Veya o golden vizeler falan var. Uzun 6 aylık onlardan Evet. alabilirsin. Onlarca vizeleri var İbrahim, eğitim vizeleri var. İşte gençlere Tayland hükümetinin yaptığı kolaylık gençlere Hadi ya. Muay Thai öğreneceğim diye mesela Burada olay var değil mi? Muay Thai olayı var. Tabii. Muay Thai olanı bir yıllık veriyorlar. Ya da sen şey diyorsun ya ben kültürünüzü merak ediyorum ya da işte dil kursu Tayland Taycı öğrenmek istiyorum diyorsun. Sana da yine bir yıllık şey Vay veriyorlar. be. Tabii ama bu veriyorlar ama bir şekilde seninle takip ediyorlar. Yani sen şimdi örnek vereyim ben sadece bu vizeyi araç olarak kullanayım bu olayı diyemiyorsun. Çünkü belli yerlerde yoklamaya girmen lazım. Vay be. Peki yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz. Gelmeden önce gelecek olan Türk vatandaşlarına söylemek istediğim bir şey var mı? Yani burada dikkat etmeleri gereken bir şey var mı gelmeden önce? İbrahim gelmeden önce benim nacizane fikrim hani Sinek spreyi. bir abi Türkiye'den gelirken sinirlerini aldırsınlar. Değil mi? Hani aynen o acelecilik şeylerini aldırsınlar öyle gelsinler. Doğru. Çünkü farklı bir kültüre geliyorlar. İkinci olarak Tayland'a geldiklerinde havaalanında bütün paralarını bozdurmasınlar. Doğru. Kur orada biraz sıkıntılı değil mi? Kur biraz daha düşük bozuyorlar. 30-40 dolar, 50 dolar bozdurun havalimanında. Yeri kalan şehir merkezinde bozdurursunuz. Aynen. Veya ATM'den çekebilirsiniz. Biz öyle yapıyoruz genelde. ATM'yi kullanıyoruz. ATM'den de işte çektiğin zaman da 200 baht 5-6 dolar falan oluyor. yaklaşık öyle bir komisyon alıyorlar. Onun harici sim kart yine havaalanından almasınlar. Pahalı orada da. Havaalanına da pahalı. Hani gelip şehir merkezinden alsın. 7-Eleven'dan mı almalar gerekiyor burada? 7-Eleven, Family Market artı buradaki yine diğer Operatörler. Tur yapan var. aynen diğer Doğru. operatörlerden alabilirler. Süper. Bir de gelmeden önce Hakan abiye yazın abi. İşte sucuk ister, peynir ister. Aynen. Yani mantı ister. Aynen. Adam gurbette yani. Instagram'ını da bıraktık buradan ulaşabilirsiniz. Gelmeden önce yine sorularınız varsa sorarsınız Hakan Bey'e. Hakan Bey çok teşekkür ederim. Rica ederim İbrahim Çok Bey. güzel bir sohbet oldu. Misafirperverliğin için ayrıca teşekkür ederim sana abi. Sayende ben teşekkür ederim. Eyvallah. Bu videonun sonuna geldik. Buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için hepinize ne kadar teşekkür etsek az. Az çok demeyelim, boş geçmeyelim arkadaşlar. Böyle yorum yaparsanız, beğenirseniz, hatta videoyu paylaşıp eşinize, dostunuza bizi tavsiye ederseniz çok seviniriz. Hakan abinin kanalını da bıraktık açıklamalar kısmına. Videonun başında söylediğimiz gibi ekranda da var Hakan Melek. Takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tayland'ın Phuket adasından herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Hoşçakalın.